Merhaba, Ceren'in dünyasına hoş geldiniz. Sizlerin de bildiği gibi yaklaşık bir aydır Endonezya'nın en egzotik adalarından birinde Bali'deyiz. Bali Adası, Endonezya'nın Müslüman çoğunluğunun içinde Hinduizm inancına sahip olan nadir adalardan biri ve bu da Bali'yi Endonezya'nın tüm kalanından çok daha farklı ve değişik bir yer yapıyor. Doğal olarak Hinduizm inancının adada yaygın olması adanın tüm yaşamını ve kültürünü etkisi altına almış durumda. Bali Adası'na ilk geldiğimiz günlerde elimde gördüğünüz bu kitapla tanışma fırsatım oldu ve ben de Bali Adası'nın kültürünü çok daha yakından tanıyabilmek adına bu kitaba başladım. Şu anda kitabı yeni bitirmiş bulunuyorum. Aslında bu kitap tamamıyla çocuklara yönelik olarak yazılmış. Bali Adası'na gelen turistlerin çocuklarına Bali Adası'nın kültürünü tanıtmak amacıyla yazılan bu kitap beni her okuduğum sayfada gerçekten çok fazla şaşırttı ve ben de bu konu hakkında bir video çekip en değişik bulduğum 8 geleneği sizlerle paylaşmak istedim. Bali'de beni en çok şaşırtan şeylerin başında insanların ismi geliyor. Balili biri size ismini söylediğinde genellikle bu kişisel ismi olmuyor çünkü Balililer isimlerini doğum sırasına göre alıyorlar. Konuyu birazcık daha açmak gerekirse Balili birine ismini sorduğunuzda size Vayan, Ilu, Putu ya da Kadek yani bu dördünden birini ismi olarak söyleyecektir. What is your name? My name is Ilu. My name is Ilo. What's your name? Penny. Wayan. My name is Kadek. My name is Ketil. Bali'de ilk doğan çocuğa birinci anlamına gelen Vayan ya da Ilu deniyor. İkinci doğan çocuksa ikinci anlamına gelen Kadek ismini alıyor. Eğer üçüncü bir çocuğunuz olursa üçüncü anlamına gelen Nyoman ya da Komang ismi veriliyor ve eğer dördüncü bir çocuğunuz da olursa bu çocuğun ismi dördüncü anlamına gelen Ketut oluyor. Ama biz Bali'de kaldığımız süre boyunca çok fazla Ketut isminde olan birisiyle tanışmadık. Çünkü genelde Bali'de bir ya da iki çocuğa sahip oluyorlarmış. Çok nadir de olsa 3 ya da 4 çocuğa sahip olan aileler bulunuyormuş. Peki 4'ten sonra ne oluyor sorusu bizim aklımıza ilk gelen oldu. 4. çocuktan sonra 5. anlamına gelen bir isim verilmiyor. Tekrardan sıra en başa dönüyor ve yeniden 1. anlamına gelen Ilu ya da Vayan ismi kullanılıyor. Sıra çocuklara kişisel bir isim vermek için de aileler genellikle 3 ay bekliyorlarmış. Bunun sebebi de çocuğun görünüşüne bakıp ismini ona göre veriyor olmalarıymış. Yani eğer bir çocuğunuz oldu, 3 ay geçtikten sonra çocuğunuza baktınız, tatlı bir hali var, elmaya benzettiniz onu, çocuğa elma ismini veriyorsunuz. Eğer bu çocuk da sizin ilk çocuğunuzsa ismi şöyle oluyor, Vayan Apple. Yani birinci elma. Ve insanlar kendilerini tanıtırken genellikle kişisel isimlerini kullanmıyorlar. Birinci, ikinci, üçüncü ya da dördüncü isimlerini kullanmayı tercih ediyorlar. Sokaklarında sık sık bambudan yapılmış Çanaksarı adı verilen küçük tabaklar görmeniz mümkün. Bu tabaklara offering adı veriliyor ve bu tabakların içinde genellikle çiçek, pirinç, çikolata ve hatta bazen sigara bile görmeniz mümkün. Bu tabaklar doğadaki dengeyi sağlamak için tanrıları mutlu etmek ve aynı zamanda kötü ruhların onları rahatsız etmesini önlemek adına konuluyor. Genellikle bunlar evlerin önünde bulunuyor. Sokak köşelerinde, yol ağızlarında, tapınaklarda her yerde bunları görmek mümkün.
Bali Hinduizm inancına göre kötü ruhların köşeyi dönme kabiliyeti yok. Sadece düz yöne gidebiliyorlar. Bu yüzden de size az önce anlattığım tabaklarından dört yol ağızlarında çokça bulunuyor. Sebebi de kötü ruhların en çok burada bulunduğunu düşünmeleri. Yani işin aslı kazaların en çok dört yol ağzında meydana geldiğini ve buna sebebiyet verenin de kötü ruhlar olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden tabaklarını dört yol ağzından hiç eksik etmiyorlar. Eğer herhangi bir dört yol ağzında bir kaza meydana gelmişse o zaman burayı kutsaması için hemen bir din adamı getirtiliyor. Din adamı burayı kutsarken aynı zamanda bambu kafesin içinde bulunan horozlar yolun kenarına koyuluyor. Bu horozların buraya koyulmasının sebebi kötü ruhların horozlarla oyalanmasını sağlarken kaza geçiren kişiyi de rahat bırakmasını sağlamak adına koyuluyormuş. Bambu kafesin içinde olmasının sebebi de kötü ruhların horozları rahatsız etmesini engellemek. Bali'de her yıl Bali takvimine göre Nyepi adı verilen bir sessizlik günü yapılıyor ve bu sessizlik gününde bütün Bali halkı evlerinde oturup meditasyon yapıyor. Sessizlik günü sabah 6'dan akşam 6'ya kadar sürerken bu süre zarfında insanlar evlerinde oturup çalışmıyorlar, seyahat etmiyorlar, eğlenmiyorlar ve hatta bazıları yemek bile yemiyor. Bu sessizlik gününden turistler ve Hindi olmayanlar muaf olsa da o gün kimse sokağa çıkamıyor. Hatta Bali'nin tek havalimanı bile o gün boyunca kapalı kalıyor. Bali'de dini ritüeller çok önemli olduğu ve tüm önemli günleri korumak istedikleri için bizim dışımızda 2 tane daha takvim kullanılıyor. Bunlar Pavukon ve Saka takvimleri. Pavukon takvimine göre bir senede 210 gün bulunuyor ve bu takvimde 10 farklı hafta sistemi var. Her bir hafta 7 ila 10 gün arasında değişiyor. Ve karışıklık olmasını önlemek için her bir hafta sistemi farklı bir isimle nitelendirilmiş. Ancak bu takvimin en değişik yanı yılların sayılmıyor oluşu. Yani bu takvime göre aslında hiç kimse gerçekte kaç yaşında olduğunu bilmiyor çünkü yıllar sayılmadığı için. Bali'de yeni bir motor, araba ya da elektronik eşya aldığınızda o eşya için bir kutsama töreni yapılıyor ve bu kutsama töreninin ardından Bali takvimine göre her 210 günde bir o eşya için kutsama töreni yapılmaya devam ediliyor. Eğer bu kutsama töreni yapılmazsa o eşyanın sorun çıkaracağına ve kullanılmaz hale geleceğine inanıyorlar. Bali'de bir çocuğun doğumu ailedeki vefat etmiş bir akrabanın yeniden doğuşu olarak görülür. Yani atalarının kendi torunları ya da kendi çocukları olarak reenkarnasyonla yeniden dünyaya geldiğine inanırlar. Bunu öğrenmek için hamile olan bir kadın doğum yapmadan önce bir medyuma gider ve bebeğin ruhunun kime ait olduğunu öğrenir. Bebeğin doğumunun ardından da bebek 108 günlük olana kadar yere temas etmesine asla izin verilmez. Çünkü bebeğin ruhunun hala ilahi tarafa ait olduğunu düşünürler. Aslında bunu ilk okuduğumda bana biraz tuhaf geldi ve doğruluğunu İlu'ya sormak istedim. İlu da kendi çocuğunun büyük babasının ruhu olduğunu söyledi bana. Yani gerçekten doğru bir şeymiş. Size anlatıyorum şu anda.
Balili bir genç ergenliğe eriştiğinde hayatlarının en önemli törenlerinden biri olan diş törpüleme töreni yapılır. Ve her Balili genç istisnasız bu diş törpüleme törenini yaptırmak zorundadır. Diş törpüleme töreninin amacı insanların hayvani yönü olduğunu düşündükleri 6 olumsuz özelliğin sembolik olarak kesilmesidir. Bunlar şehvet, açgözlülük, tembellik, öfke, gurur ve kıskançlık. Bu yüzden bu tören esnasında sivri dişler törpülenerek düz bir hale getirilir. Peki siz bu gelenekleri nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Aslında bu kitapta çok daha fazlası yazıyor ama ne yazık ki ben bunların hepsini paylaşamayacağımdan ötürü sadece bana en değişik gelen bazı gelenekleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Sizlerin de bildiği gibi dünya turumuz boyunca gittiğimiz yerlerdeki gördüğümüz değişik gelenek, görenek ve kültürleri her zaman sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Umarım bu videomuz da hoşunuza gitmiştir. Önümüzdeki hafta yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.